Merhaba. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bugün Brentford Borussia Mönchengladbach maçındayız. Önce neredeyiz? Q Bridge'deyiz. Q Köprüsü. Burası çok ünlü bir köprü. Diyeceksiniz ki neresi ünlü? 1903 yılında yapılmış bir köprü. Kral 7. Edward tarafından, yani bugünkü kral 3. Charles'ın annesi 2. Elizabeth'in dedesi. Onun tarafından açılmış 360 metrelik bir köprü Q Bridge. Özelliği Richmond Belediyesi, ki şu anda yanımda bulunan sevgili Murat Bulut'la benim oturduğumuz, ikametimizin bulunduğu belediyeden Hounslow Belediyesi'ne geçiş sınır burası. Ve bu sınırda şu köprüyü geçtikten sonra, 360 metrelik bu köprüyü geçtikten sonra Brentford Community Stadium'a gideceğiz. Yani Brentford'un stadı, Brentford Community Stadium. Özelliği ne onun da? 2020 yılında açılan 17.500 kapasiteli, yani bizdeki gibi kimsenin gitmeyeceği 50.000 kişilik bir stat'tan bahsetmiyoruz. Kompakt ve herkesin her hafta doldurduğu bir stat'tan bahsediyoruz. Brentford Community Stadyumuna götürüyor. Brentford Community Stadyum'dan önce Brentford yine bu bölgede Griffin Park'ta yaklaşık 130 yıl maçlarını oynadı. Ama o stat artık yok. 2020'den beri buradalar ve Q Bridge'de oraya giden yol. Bu bölgenin çok önemli olduğunu bir daha söyleyelim. Çünkü burada dünyanın en önemli botanik bahçelerinden Kew Gardens var ve aynı zamanda da İngiliz devletinin, Britanya devletinin milli arşivlerinin bulunduğu semt burası. Ve bu semtte dediğim gibi Premier Lig takımlarından Brentford maçlarını oynuyor. Bakalım stat nasıl, stada giriş nasıl, orada kalabalık nasıl, hep beraber görelim. Evet, burası işte Brentford'un GTEC Community Stadium. 17.500 gibi kişilik, kutu gibi bir stat ve 2021'de Premier Lig'e 1947'den sonra, o zaman tabii Premier Lig'di 1947'de 1. Lig, 1947'den sonra 2021'de geri döndüler ve o günden beri de Premier Lig'in en değerli, en başarılı, en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi Brentford. Ve bu sene çok büyük değişikliklerle karşı karşıyalar. Önce şunu hatırlatalım bilmeyenlere. Brentford'un Premier Lig'e çıkışının mimarı şu anda Türkiye'de. Yani Rasmus Ankersen şu anda Göztepe'nin başkanı. O zamanın Brentford Sportif Direktörü. Ve onun takımın başına getirdiği Danimarkalı Thomas Frank çok başarılı bir dönemin ardından Tottenham'ın başına geçti. Ve şimdi bu hazırlık maçında şunu öğreneceğiz. Çünkü gelecek hafta Premier Lig başlıyor ve Brentford Nottingham Forest'la sezonu açacak. Yeni teknik direktör 45 yaşında ve geçen yıl bu takımın duran top hocası olan Keith Andrews bu takıma nasıl etki etmiş ve bu takımın geçen yılki en skorer oyuncusu Bryan Mbeumo, biliyorsunuz Manchester United'a transfer oldu. Bakalım onların eksikliğinde bu yeni grupla birlikte Brentford neler yapabilecek Premier Lig'de. Bazıları küme düşeceğini söylüyor ama biz kendi semtimizin, mahallemizin takımına güveniyoruz. Brentford'un başarılı olacağına inanıyoruz. İşleri zor ama her şey mümkün. İlerleyen dakikalarda daha farklı noktalardan, stat'tan size bildirimde bulunacağım. Evet, Brentford maçın ilk yarısında açıkça söylemek gerekirse çok da iyi bir futbol ortaya koyamadı ve Mönchengladbach önünde 1-0 mağluplar. Ve şu anda Brentford GTEC Community Stadium'un içindeyiz. Şu anda herkes biralarını içmeye ya da işte sosisli sandviçlerini yemeye ya da ihtiyaç molası için yerlerini terk etmiş durumda. Ve gerçekten güzel aile ortamı var burada. Brentford'un en önemli özelliklerinden biri bu. Arılar olarak nitelendiriyorlar kendilerini. Ve arılar hakikaten burada çok güzel bir atmosfer oluşturmuş durumdalar. Ama maçın ilk yarısı itibariyle sahada gördüğümüz, yani gelecek hafta Premier Lig'e başlayacak olan Brentford
pek de iç açıcı bir görüntü de değil. Yani tahmin ediyorum ve umut ediyorum ki birkaç tane transfer en azından ilerleyen haftalarda olur. Yoksa Brentford çok sıkıntılı bir sezon yaşamaya aday gibi görünüyor. Evet, şu anda demin bahsettiğimiz gibi herkes kuyruklarda. Şunu anlatmamız lazım, söylememiz lazım bilmeyenlere. İngiltere'de futbol stadyumlarında bira satılıyor, alkollü içki satılıyor. Ancak taraftarların bu içkiyi şu gördüğünüz alanda tüketmesi gerekiyor. Yani stadyumdaki yerlerine geçerken ellerinde bir şey olmaması lazım. Alkollü içkilerin içeriye girişi yasak. Yani bunu söyleyebiliriz. Daha büyük stadyumlarda, yani Arsenal'in Emirates, işte Tottenham'ın White Hart Lane'de, buralarda stewardlar, yani görevliler kapıda bir de üstüne kontrol yapıyorlar. Tahmin ediyorum ki Brentford'da daha uslu ve daha aklı başında izleyiciler olduğu için, taraftarlar olduğu için böyle bir kontrol yapılmıyor. Ama yasak, yani İngiltere'de futbol stadyumunda. Ve daha ilginci rugby maçlarında birayla maçı izlemek mümkün. Daha sert bir spor gibi görünse de ama futbolda bu mümkün değil. Devre arasında ya da maçtan önce insanlar burada, bu alanda biralarını içebiliyorlar ama kesinlikle sahaya sokamıyorlar. Evet, maç bitti. Şu anda stat gördüğünüz gibi boşalıyor. Mönchengladbach ve Brentford'lu oyuncular birbirlerini tebrik ediyorlar. İkinci yarıda daha iyi bir Brentford vardı. 2-1 öne geçtiler ama Mönchengladbach beraberliği yakaladı ve 2-2 bitti bu hazırlık maçı. Dostça tamamlanmış oldu. Ve şöyle söylemek lazım, bu maçı izlerken çevremizdeki Brentfordlu taraftarların tavırları, maçı izlerken yapılan espriler hakikaten böyle beni eski Türkiye Ligi'nde izlediğim maçlara götürdü. Hakikaten çok böyle, nasıl diyeyim, naif yorumlar vardı çevremden. Ama en güzeli, arkamdaki bazı İngiliz taraftarların önde ısınan Mönchengladbachlıları Hans ve Max diye çağırarak, bağırarak kendilerine baktırmaya çalışmalarıydı. Zannediyorum hiçbirinin adı Max ya da Hans değildi ama Alman klişesini onlar da kullandılar. Ve 2-2 bitti. Şu anda herkes mutlu, güzel bir Londra akşamında güzel bir futbol maçı izlemiş oldular. Ama gerçekleri gelecek hafta görmeye başlayacaklar. Çünkü Premier Lig gelecek hafta başlıyor. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.